İradesi zayıf olanlar borsa sisteminden elenirler. Panik yapıp malınızı satmayın. Gerçek yatırımcı ise bu düşüşlerde malları toplar. Peki bu holding patronları neden senetlerini satmıyor? Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yatırım psikolojisi nasıl olmalı? Psikolojimi nasıl korurum? Kanalımızın adını niçin yatırım psikolojisi koyduk? Bugünkü videomda bu konudan bahsetmek istiyorum. Benim için bu konu çok önemli açıkçası. Eski Maliye Bakanı dedi ki, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Ben de diyorum ki yatırım gözlerdeki ışıltıdır. Bunu dememin asıl sebebi piyasalar ışıldıyorsa, daha doğrusu beklentiler yüksekse, FED faiz artırımları bitiyorsa, faiz indirimleri bekleniyorsa bu piyasalar için bir ışıltıdır. Hazırsanız videomuza başlayalım. Borsadan herkes para kazanır mı sizce? Maalesef cevap hayır. Borsa, konut, kripto para, arsa, tarla, her türlü yatırım aracı için geçerli bu durum. Piyasaların özellikle ışıltılı olduğu dönemlerde piyasa yapıcı size kolay kolay para kazandırmamakta kararlıdır. Çünkü borsada herkes eğer para kazanabilseydi borsa çok güzel bir yer olurdu. Herkes çok mutlu olurdu. Ancak böyle bir şey yok. Para kazanamayan bir sürü insan var. Borsanın ana mantığı para kaybeden insanların kaybettiği paraları sabırlı olan, beklemeyi bilen ve ne olursa olsun iradesini demir gibi tutan insanlara aktardığı bir sistemdir. Tabii ki alacağınız hisse senetlerini doğru zamanda alırsanız kazanabilirsiniz. Yanlış zamanda alırsanız ekrandaki grafikteki gibi 2-3 sene belki 5 sene kadar beklemeniz gerekebilir. Zamanlamanın sürekli altını çizmek istiyorum. Zamanlama çok önemli. Aldınız diyelim. Bir hata yaptınız. Hisse senedinin artacağını düşündünüz ve artmadı. Tam da tepeden aldığınızı düşünelim. 100 liraya aldığınız bir hisse senedi geldi 30 liraya. Buradan satacak mısın? Hayır. Tabii ki satmayacaksın. Bekleyeceksiniz. Kuralımız neydi? Artana kadar bekleyeceğiz. Gerekiyorsa parayı unutacaksınız. Bu konuya kripto paralardan bir örnek vermek istiyorum. Ekranda gördüğünüz kripto para olan Cardano'nun grafiği. Namı değer Adacoin de diyoruz Cardano'ya. Zamanında o kadar çok düştü ki battık bittik deyip elindeki malı satanlar ciddi zarar ettiler. Peki bekleyenler ne oldu? Bekleyenler bir sonraki boğada paralarını alabildiler. Borsalarda ve piyasalarda döngüler bu şekilde işler. Hisse senedini tepeden alanlar da olacak. Dip ya da dibe yakın yerden alanlar da olacak. Tepeden alanlar zarar ederken güzel noktalardan alanlar güzel kazançlar sağlayacak. Bizim hedefimiz tam yerinde olmasa da uygun yerden hisseleri toplayabilmek ve zarar etmeden güzel kazançlar sağlayabilmek. Hiçbir zaman en dipten yakalayamazsınız. Özellikle biz küçük yatırımcılar en dibi bulma şansımız yok denecek kadar azdır. Dibe yakın noktaları tespit edebiliriz ve o noktalardan daha düşük zarar etme riskini göze alabiliriz. Aldığımız yerden %10, %20 daha düşebilir. Biz makul yerden, yani dibe yakın yerden aldığımız için bu düşüşlerden çok fazla etkilenmeyiz. Tepeden alan insanlar %40, %50, bazen %60 düşüş yaşarken bizim kayıplarımız tolere edebileceğimiz seviyede %10, %20'lerle sınırlı kalır. Bu durumda çok ciddi zarar etmediğimiz için psikolojimizi koruyabiliriz. Peki yatırım yaptıktan sonra psikolojimiz nasıl olmalı? Bir ev aldığınızda, evin içinde oturduğunuzda o evin kaç para olduğunu sürekli sarı sitelerden girip bakıyor musunuz? Tabii ki hayır. Varsayalım dedenizin bir tarlası var. Dedenizin tarlasını ya da annenizin tarlasını, bu tarlayı her gün girip değerine bakıyor musunuz? Aslında borsa yatırımı da böyle olmak zorunda. Şöyle düşünebiliriz. Örnek veriyorum. Siz bir hisse senedi aldınız. Bu şirketin küçük bir ortağı oldunuz ve çok küçük bir ortaksınız. 10 bin liralık, 20 bin liralık hisse senediniz var. Ancak bu şirketin %50, %60 ortakları var. Büyük ortakları. Milyar dolarlar değerinde hisse senetleri var bu insanların. Bu insanlar yatırım yapmayı iyi bilen, alanında deneyimli insanlar. Yani hepimizi cebinden çıkarabilecek kadar yatırım bilgisine sahip olan insanlar. Koç grubu, Sabancı grubu, Eczacıbaşı grubu gibi büyük şirketlerin büyük ortaklarından bahsediyorum. Bu büyük ortaklar hisse senetleri fazlaca arttığında ya da ani düştüğünde hisse senetlerini satmıyorlar. Koskoca holdingler Türkiye'nin en büyük hisse senetlerini satmazken biz küçük yatırımcılar ani fiyat değişimlerinde kar elde etmek için hisse senetlerini satıyoruz.
Eğer bu bizim yaptığımız doğru olsaydı emin olun şirket patronları da bizim yaptığımızı yaparlardı. Onlar bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar. Hisse senetlerini satmıyorlar. Düştüğünde de geri alım programlarıyla geri alıyorlar. Yani adet arttırıyorlar. Peki bu holding patronları neden senetlerini satmıyor? Çünkü hisse senetlerine tarla ev muamelesi yapıyorlar. Satanlar da var tabi. İstisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki biz hisse senedi tercihi yaparken hissesini halka satan şirketlere çok fazla yatırım yapmamaya çalışıyoruz. Beklemediğimiz düşüşlerde psikolojimizi korumak zorundayız. Videonun başında da belirttiğim gibi piyasa yapıcı size kolay kolay para kazandırmaz. Sizin psikolojinizle oynamak zorunda. İradesi zayıf olanlar borsa sisteminden elenirler. Piyasaya kötü bir haber pompalanır. Bir anda sert düşüşler görürsünüz. Bu düşüşlerde panik yapan yatırımcı malını satar. Gerçek yatırımcı ise bu düşüşlerde malları toplar ve güzel kazançlar sağlar. Panik yapıp malınızı satmayın. Panik zamanlarında yatırımcıların vermiş olduğu kararlar sağlıklı olmaz. Bazı durumlarda malınızı gerçekten satmanız gerekebilir. Örneğin şirketin kötü gidişatı çok ortadayken şirket yatırımcısının aleyhine çalışmalar yapıyorsa o hisseden vazgeçmek gerekebilir. Hisseleri satma kararını verirken ani düşüş zamanlarında değil de piyasa normalken karar vermek daha doğru olur. Çünkü piyasa normale döndüğünde sizin beyninizde daha fazla kaybetmemek için bu malı bir an önce satmalıyım şeklinde bir dürtü olmayacak. Dolayısıyla daha sağlıklı kararlar verebileceksiniz. Belki de stres altında olmadığımız için malımızı satmaktan vazgeçeceğiz. Satmadığımız hisse senetleri belki ileride çok daha değerlenecek. Yatırım yapmadan önce yatırım ile ilgili temel hususları anlamak zorundayız. Yanlış zamanda yanlış yerde yapılan yatırımın zararlarından başka bir videoda bahsedeceğiz. Bu videodaki öncelikli konumuz hisse senetlerinin alsat aracı olmadığını, bir yatırım aracı olduğunu söylemekte. Bu videodaki asıl amacım takipçilerimin yatırımcı olabilmeleridir. Videomu John Robinson'un güzel bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bir adam para kazanmak için bir işe başlıyorsa büyük ihtimal kazanamayacaktır. Amacımız sadece para kazanmak değil, ciddi anlamda bir yatırımcı olabilmek, paramızın değerini korumak olmalı. Para zaten kendisi geliyor. Öncelikle beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, açıklamada belirttiğim sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. İyi kazançlar dilerim. Görüşmek üzere.